çantayı önce şuralardan birer tane bırakarak içeriden şöyle şu vaziyette gelecek şekilde şu örümceklerimi yapmaya başlıyorum. Bakın. Şu baştan 2 tane ip bıraktım. Zaten iplerimin sayısı arkadaşlar 20 tane. 18 tane kesmiştim ama 18 tane darıma geldi. 2 tane daha ilave ederek 20'ye tamamladım. Bu şekilde sıkıca örüyoruz. Evet. İki baştan arkadaşlar 2'şer tane ip bırakıyorum. Dediğim gibi şöyle üçgen şeklinde bir örgü indireceğim aşağıya doğru. Şimdi bakın. Şuradan şu 2 tanesini örmeyeceğim, bırakacağım. Şöyle. Bakın. Tamam mı arkadaşlar? Şu vaziyette bıraktım. Şimdi bu sırayı yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada 2 tane bıraktım ya. Daha önceden örmedim. Şimdi 2 tane daha bırakacağım. Hani dedim ya şöyle üçgen olarak gelecek diye. İçeriden bu şekilde 2 tane daha bırakarak örümceklerimi örmeye devam ediyorum. Şu başa kadar öreceğim. Arkadaşlar bakın başa kadar geldim. Şimdi baştan 2 tane daha kenara bırakacağım. Üçgen gelecek dedim ya. Şu son karemi örüyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bu sefer arkadaşlar 2 tane daha şu baştan bırakacağım. Ve 2 tane de buradan bırakacağım. Sadece bunları öreceğim. Evet arkadaşlar çantanın şu üçgen olacak dedim ya kapağını bitirdim. Bunu şu şekilde şöyle düz bir hat çekeceğim iki taraftan. Bunu böyle tutacağım. Şuradaki gördüklerinizi buna dolayacağım. Sonra bunu böyle tutacağım. Bunları da buna dolayacağım. Ve çantanın kapaklarını yapmaya başladım arkadaşlar. Evet şöyle alıyoruz. Bütün bunları tek tek başa kadar getireceğim. Çantanın sapı için arkadaşlar ayrı bir video yapacağım. Aynı renkten görürsünüz. Hani onu bu çantanın yapımına ilave etmeyeceğim. Arzu ederseniz onu da yaparsınız. Yoksa hazır sap alıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar size makromede bir hile daha göstereyim, söyleyeyim. Mesela bu düz hattı çekerken belli bir süre sonra bunlarda böyle bir bombeler oluşur. Bu bombenin olduğu durumlarda hani şöyle 2 kere düğüm atıyoruz ya arkadaşlar. Bazı aralarda yani aralarda öyle her zaman değil aralarda bir tane düğüm atın. Sonra bu bir attık ya şurada ikinciyi atmayacağım. Bu bir düğümü ondan sonra gelen iple sıkıştıracağım.
O zaman arkadaşlar bu düz şerit daha düzgün gider. Yani aksi takdirde işte bir bombelenme falan olabilir. O da aklınızda olsun. Bu da size benim vereceğim bir püf noktası olsun. Şimdi bu şekilde şöyle tam ortayla yaptık ve buraya geldim. Bak. Şimdi bu sıra bitti. Şimdi arkadaşlar bunu aynı şekilde buraya kadar böyle geleceğim. Evet arkadaşlar bakın iki tarafa da şu düz hattını çektim. Daha sonra şöyle yapacağım. Buraya birer sıra veya ikişer sıra duruma göre şu örümceklerden yapacağım. Yani sizin kare düğüm dediklerinizden. Bir sıra yapayım bakalım kalınlığı nasıl olacak. Ona göre devam edeceğiz. Şöyle buralara birer sıra bu şekilde örümcek yapıyorum. Şöyle. Şuraya ve şuraya. Düz hattımı çektikten sonra birer tane daha kare düğüm ya da diğer örümcek düğümümü yaptım. Şimdi bunun üstünden tekrar şöyle şu hattan çekeceğim. Hem burada hem bu tarafta. İki taraflı şu vaziyette. Ve sonra diğer motife koyacağım. Evet. Çantanın ağız kısmına şöyle bir süs yaptım ama bana yeterli gelmedi. Şimdi bunu iki sıra olarak yapayım diyorum. Yani iki sıra bundan yapayım. Şimdi önce bunu buraya birer tane daha şunlardan yapacağım. Yani kare düğümümü yapacağım. Altına düz çizgi çekeceğim. Evet. Şu bir. Evet, bu tarafı bitirdim arkadaşlar. Bakın kare düğümlerimi yaptım. Şimdi bu tarafa da aynısını yapacağım. Yani şunu iki sıra yapıyoruz. Arkadaşlar iki tarafa da şu şeylerimi yaptım. Örümceklerimi şöyle. Şimdi artık düz şu hattını çekiyorum. Ne yapıyorduk? Şu en baştakini şöyle tutuyordum ve şunları olduğu gibi buna doluyordum. Şöyle öreceğim. İki tarafı da bu şekilde öreceğim.
Şimdi buraya ben bir sıra daha şu düz hattan çektikten sonra çantamı bitireceğim. Şimdi buraya iki tane veyahut da 3 sıra ip çekeceğim arkadaşlar. Yani iplerim ziyan olsun istemiyorum. Hani kestiğim ipler çöpe gidecek. Çöpe gitmektense çantanın kapağı biraz daha uzun olsun diyorum. 2 sıra çektim. Bir sıra daha çekeyim diyeceğim ama o zaman da şu püsküller çok kısa kalacak. İlave yapayım desem değmez. Çünkü bakın kapağı kapattığım zaman bayağı uzun oldu. Artık bu çantayı ben burada bırakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantanın püsküllerini kestim. Keserken de şöyle bir ölçü kullandım. Bu şekilde üstüne bastırarak, yani kısalı uzunlu olmasın dedim, aynı boyda olsun diye bu şekilde kestim. Sonra elimde şöyle bir fırçam var, sık dişli. O fırçanın yardımıyla şöyle katlarını açıyorum. İster katını açın arkadaşlar, isterseniz açmayın. O artık sizin keyfinize kalmış, zevkinize kalmış bir şey. Ama ben açmak istiyorum. Rahatlıkla katlar açılabiliyor. Biraz meşakkatli ama yani olur neticede. İsterseniz bu şekilde bırakırsınız. Şu uç kısımları böyle kendiliğinden açılmış olur. Yani her iki durumda da güzel gözükür. Arkadaşlar makrome çantam bitti. Bakın gördüğünüz gibi önüne yapmış olduğum çiçeği koydum. Bu çiçeğin yapımı ile ilgili videoyu da sizlerle paylaştım arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Çanta sapımı taktım. Çanta sapıyla da ilgili video yaptım. Onu da sizinle paylaştım. Ağız kısmını arkadaşlar şöyle bir çıt çıt yaptım. Çıt çıtla bunu tutturuyoruz. Şu vaziyette. Evet. Makrome çantayla ilgili ikinci videomda arkadaşlar burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.